Bir. Merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir uygulama tanıtacağız. Doğal taş görünümlü sıva. Uygulamamızın zeminini önce astarlıyoruz. Astarladıktan sonra kalın bir şekilde uygulamamıza başlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Kullandığımız malzeme ne? Kullandığımız malzeme ısı yalıtım sıvası. Cephelerde gayet dayanıklı ve sağlıklı, uzun ömürlü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, uygulamamızı uyguluyoruz. Bu uygulamayı yaparken belli bir düzlük şartları falan yoktur. Gelişi güzel. Gördüğünüz gibi. Unutmayın ki doğal taş yapıyoruz. Ne kadar doğal görünümlü olursa bizim için o kadar iyidir. Biraz da yaptığımız uygulamaları gösterelim isterseniz. Biraz önceki desenlerini. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle yüzünü dağıtıyoruz, bozuyoruz yani. Bozuyoruz. Belli bir düzen olmaması lazım. Gördüğünüz gibi gelişi güzel. Hiçbir olayın şeyi yok. Arkadaşlar bu aşamada sıvadığımız sıvaya şekil veriyoruz. Böyle gördüğünüz gibi belli bir düzen olmadan değişik şekiller çizebilirsiniz. Elinizdeki aletin patenti size mi ait? Yok maalesef. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kendimiz yaptık ama her yerde bulabilirsiniz bu aparattan. Bunlar da biraz önceki yaptığımız uygulamalar. Gördüğünüz gibi. Belli bir düzen yok. Doğal bir görünüm tamamen. Sıva kurumadan yapılması gerekiyor. Eğer kurutursanız bezleri açamazsınız. Hatları oval yaparsanız daha güzel gözükür. Tabii buradaki uygulama tamamen size kalmış. Sizin zevkinize kalmış. Evet. İstediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz buraya. Karede yapabilirsiniz. Üçgende. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Gördüğünüz gibi. Standart bir ölçüde yapmayın. İrili ufaklı yapın. Tamamen doğal ve hoş bir görünüm sağlarsınız. Merhaba arkadaşlar. Bugün dün yaptığımız taş duvar uygulamasının boyama kısmına geçiyoruz. Bugün de size boyama kısmını göstereceğim. Gördüğünüz gibi dünkü oluşturulan hatlar gayet güzel bir şekilde ortaya çıkmış, kurumuş, net bir şekilde. Yapay malzemelerimiz olarak kullanabileceğiniz fırça, 1 santimlik fırçalar, boyayı dış cephede dayanıklı, kalıcı olabilecek bir boya tercih ederseniz ve deseni yine rengi kafanıza göre tercih edebilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Gördüğünüz şekilde gayet güzel bir yapı ve desen ortaya çıkar. Boyama kısmına geçecek olursak gayet dikkatli bir şekilde desenin sadece orta kısmına güzel bir hat çıkacak şekilde boyamamız lazım. Tamamen doldurmaya kalkmayın.
derzin için tamamen doldurmaya kalktığınız zaman altına üstüne taşmalar oluyor ve gayet çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Yapmamız gereken tamamen bu şekilde. Sadece birleşim yerlerini olabildiğince doldurarak bir bütünlük sağlamaya çalışmanız gerekiyor. Temel dikkat edeceğiniz noktalar bunlar. Onun dışında tamamen el becerisine kalmış bir olay. Gördüğünüz gibi daha önceden yaptığımız yerler. Bu uygulamamız da tamamen farklı bir uygulama. Bir sonraki videomuzda bu uygulamanın da videosunu çekerek siz değerli takipçilerimizi bilgilendireceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit hareketlerle hoş bir çizgi oluşturmaya çalışıyoruz.